Daha sonrasında da bunu tekrarlama eğilimine giriyoruz. Bunu haftada birkaç kez tekrarlıyorsak o zaman duygusal yeme problemimiz var demektir. Duygusal açlık kişinin herhangi bir fiziksel belirti hissetmeden yemek yeme biçimidir. Daha çok olumsuz duygularla başa çıkmak için bu eylem gerçekleştirilir. Aslında duygusal yemenin birçok sebebi var. Burada çoğunlukla biz duygulara bakıyoruz. Yani olumsuz duygularla başa çıkmak için sağlıklı yöntemler geliştiremediyse kişi yemek yemeye yönelebiliyor. Peki neden yemek yemek? Çünkü dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren anne memesiyle şefkat veya sevgiyi almaya programlanmışız. Yani ağladığımızda, işte bir şey istemediğimizde, olmadığında bize hemen yemek verilir, süt verilir, işte çikolata verilir. Böyle olunca bu davranışı biz aslında çok küçük zamanımızdan beri öğreniyoruz ve daha sonrasında da bunu tekrarlama eğilimine giriyoruz. Psikolojik dayanıklılığımız düşük olabilir, duyguları ifade etme becerimiz daha düşük olabilir. Aslında birçok sebep var. Bunlar sadece birkaç tanesi. Duygusal yeme sebeplerine başka bir videoda daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Öncelikle yemeklerle ilişkimiz bozulduğunda duygusal yeme problemini anlayabiliriz. Peki yemeklerle ilişkimiz nasıl bozuluyor? Gerçek bir açlık hissi duymadan, herhangi bir mide krampı, mide guruldaması vesaire duymadan kendimizi bir anda yemek yerken buluyorsak ve bu yemek yeme eylemi çoğunlukla olumsuz duygular yaşadığımızda ya da zihnimizden olumsuz düşünceler geçtikten sonra meydana geliyor. Genellikle stresle başa çıkmak için yapıyoruz bunu, daha önce de söylediğim gibi. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor aslında. Bazı sinyaller var. Duygusal açlık sinyalleri, fiziksel açlık sinyalleri. Eğer bizim açlık sinyalimiz geldiğinde biz şuna bakmalıyız. En son ne zaman yemek yedim? Eğer yemek yememin üzerinden 2 ya da 3 saat geçtiyse o zaman gerçekten aç olabilirim. Ondan sonra şuna bakıyoruz. En son ne zaman su içtim? Eğer hiç su içmediysek o zaman belki de yaşadığımız şey susuzluk olabilir. Bunun dışında biraz önce de söylediğim gibi midemde bir kramp var mı? Guruldama var mı? Eğer evet diye yanıtlıyorsak fiziksel açlık olabilir. Eğer hiçbir belirti yoksa duygusal açlık olabilir. Ve yine şunu soruyoruz kendimize. Benim aklımdan biraz önce ne geçiyordu? Sıkılıyor muydum? Yalnızlık mı hissediyordum? Geçmişte yaşadığım bir problem mi aklıma geldi? Ya da şu an yaşadığım bir problem? Ya da geleceğe dair kaygılarım? Bu şekilde bunları analiz ettiğimizde, bunları cevapladığımızda zaten biz o an bir durmuş oluyoruz ve duygusal açlığı fark etmiş oluyoruz. Eğer bunu haftada birkaç kez tekrarlıyorsak o zaman duygusal yeme problemimiz var demektir. Şöyle, duygusal yeme zaten obezite problemi yaşayan çoğu bireyde oluyor. Biz bunu ameliyat öncesi görüşmelerimizde tespit ediyoruz. Yani canınız sıkıldığında, üzüldüğünüzde, kızdığınızda yemeğe daha çok abur cubur, şekerli gıdalar yemeye yöneliyor musunuz dediğimde çoğu zaman evet yanıtını alıyorum. Bunun dışında kısa bir ölçeğim var, yeme bozuklukları ölçeği. Bunları da soruyorum ve burada da 2 veya daha üstü evet alırsam yine duygusal yeme problemi olmuş oluyor ve bu da yine çoğu obez bireyde var. Peki ameliyat sonrası nasıl etkileyebilir? Kişi ilk aşamada hissetmeyecek bir şey. Çünkü balayında iştah hormonu alındı, midesi artık küçük, yemek kokuları duyduğunda midesi bulanıyor. Ama 6 aydan sonra, birkaç aydan sonra, belki 1 yıldan sonra kişi yine problem yaşadığında, canı bir şeyler istiyorsa, yemek yemek istiyorsa o zaman tekrar kilo alımına sebep olabilecek düzeye gelebilir. Bu konuda da psikolojik destek tabii ki de devreye giriyor. Biraz önce sinyallerden bahsetmiştim, duygusal açlık sinyallerinden. Bunları izleyerek, bunları gözlemleyerek kendimizi tartabiliriz aslında. Ve duygusal yeme problemi yaşıyorsak mutlaka bariyatrik cerrahi sonrası psikolojik destek almalıyız. Çünkü dediğim gibi ilerleyen dönemlerde bu duygusal yeme tekrardan nüksedip tekrardan kilo alımına sebep olabilir. Öncelikle bu atak mı yoksa benim canım gerçekten o şeyi o an yemek mi istedi? Ben bu şeyi ne kadar yiyorum? Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi duygusal yeme bir yeme bozukluğu ama DSM-5 tanı ölçütü kitabında
başka türlü adlandırılamayan bozukluklar kategorisine giriyor. Yani tam olarak bir şekilde adlandıramıyorlar. Tam olarak şu tanı kriteri var denemiyor. Literatürde tam olarak şunu yaparsan duygusal yeme atağını yönetebilirsin denilemiyor. Ama en önemlisi duygu regülasyonu. Yani duygularımızı düzenleyebiliyor olmamız gerekiyor. Olumsuz duygularımızı kabul edebiliyor olmamız gerekiyor. Onlarla başa çıkmamız gerekiyor değil. Yani illa kızgınsak veya üzgünsek ben bununla başa çıkmalıyım. Bu duygudan kurtulmak için bir şeyler yapmalıyım. Bu cümleleri kullanmamamız gerekiyor. Belki o an o sinirini yaşaman gerekiyor ya da o üzgünlüğü kabul etmen gerekiyor. Bu zihniyete eriştiğimizde zaten biz o duyguları kabul ettiğimizde o duyguları bastırmak için başka şeylere yönelmemiş oluyoruz. Bunun dışında tabii ki de bir terapistle aslında biz hangi duyguları bastırmaya çalışıyoruz, hangi duygular bize rahatsızlık veriyor, hangi duyguları yemekle itmeye çalışıyoruz, onları bir incelememiz lazım. Hangi duygu, düşünceler, olaylar bizi buna yöneltiyor. Bunları inceledikten sonra zaten o konuda bir destek sağlanacaktır. Ama yine de atak önlemek için size biraz önce açlık sinyallerinden bahsetmiştim. Duygusal açlık farkları, duygusal açlık ve fiziksel açlık farklarından. Öncelikle bu sinyali değerlendiriyoruz. Açlık sinyali geldiğinde işte midemde gurultu var mı? En son ne zaman yemek yedim? Aklımdan kötü bir şey geçti mi? Zaten biz o analizi yaptığımızda o atak denilen şey ortadan kalkıyor. Çünkü atak demek bir şeyi kalkıp bir anda yapmak, bir anda kendinizi işte çikolataların içinde bulmak demek. Bu analizi yaptığında siz zaten kendinize zaman vermiş oluyorsunuz. Ondan sonra bir bardak su için biraz bekleyin. Hala canınız mı çekiyor? Biraz daha düşünün. Belki sizi mutlu eden başka aktiviteler var. Belki biriyle konuşmanız yeterli olacak. Belki yürüyüşe çıkmanız yeterli olacak. Yine mi olmadı? O zaman yiyin. O çikolatayı yemeniz gerekiyor demek ki. Yani burada aslında yasak psikolojisi de devreye giriyor. Özellikle diyet yaparken kısıtlayıcı yeme modeli duygusal yeme ataklarını oldukça tetikliyor. Yani 2020'de sanırım yapılan bir araştırmada kısıtlayıcı diyetlerin duygusal yemeği oldukça etkilediği görülmüş. Hatta bir araştırma daha yapılmış, deneysel bir araştırma. Bir grubu kısıtlayıcı yeme modeliyle diyet yaptırmışlar. Diğer gruba kısıtlayıcı yeme modeliyle değil. Yani kısıtlayıcı yeme bu arada çok fazla besini yasaklamak anlamına geliyor. Bazı gıdaları yasaklamışlar. Bunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin diye. Yasaklı gıdaları alan grup yemeklere karşı daha hassas hale gelmiş. Bu ne demek? Kimisi ben bunu yesem de olur, yemesem de olur ya da acıktığımda yerim diyebiliyorken onlarınki öyle değil. Onlar illa yemeliyim psikolojisindeler. Yani bu şekilde aslında bu konu çok geniş bir konu. Yani daha aslında konuşsak burada saatlerce konuşabiliriz. Ama genel olarak atağımı nasıl kontrol ederim diyorsanız ilk olarak bu sinyallere bakalım. Onun dışında duygu düzenleme konusunda neler yapabiliriz buna bakalım. Stresle başa çıkma yöntemleri öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar neler? İşte sosyal destek, öncelikle çevremizle iletişime geçmemiz, daha çok iletişimimizi arttırmamız. Nefes egzersizleri olabilir. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak çok fazla serotonin hormonu salgılatıyor. Yani mutluluk hormonu. Bunların hiçbiri işe yaramıyorsa o zaman profesyonel desteğe gelinmesi gerekiyor.